Şu an yaşadığın o sebepsiz para korkusu, o terk edilme paniği ya da ben neden mutlu olamıyorum diye içini kemiren o his, sana bir sır vereyim mi? O his sana ait değil. Sen şu an kendin yazdığın bir hayatı yaşamıyorsun. Sen kendine ait olmayan bir hayatı kendi sesin sanıyorsun. Büyük annenin yutkunduğu bir çığlığı, dedenin iflas ederken hissettiği o utancı kader zannederek tekrar ediyorsun. Yıllardır yaptığım analizlerde danışanlarımın haritalarında hep aynı döngüyle karşılaşıyorum. İnsanlar aslında hiç yaşamadıkları travmaların faturasını ödüyorlar. Biz sistem analistleri ise buna natal mimarideki hayalet yazılım diyoruz. Ben Arif Aydın. Bu kanalda doğum haritanızdaki astrolojik verileri kullanarak bilinç dışı döngülerinizi, gölge arketiplerinizi ve davranış şemalarınızı çözümlüyoruz. Bedenin senin, hayat senin ama senaryo atalarının. Peki senin direksiyonunda aslında kim oturuyor? Annen mi, deden mi, anneannen mi? Yoksa hiç tanımadığın o büyük deden mi? Bugün o hayalet sürücüyü haritanda suçüstü yakalayacağız. Doğum haritasının en altına, o karanlık kuyuya bir bakın. Orada bir IC noktası var. İngilizcesi IC. Yani 4. ev yazar. Burası senin temellerindir. Ama aynı zamanda atalardan sana aktarılan davranış kalıplarının da merkezidir. Astrolojide mekanizma çok nettir. 4. evdeki gezegenler ve ay düğümleri senin bu dünyaya gelirken sırtına yüklediğin çeyiz sandığındır. Ama o sandığın içinde dantel yok. İçinde yarım kalmış hikayeler, bastırılmış ruhsal döngüler var. Mesela haritasında bu noktada sert bir Plüton ve Satürn olanlar. Siz neden huzurlu bir evde bile diken üstünde oturuyorsunuz? Çünkü sisteminize şu kod işlendi. Güvende değilsin. Her an her şey yıkılabilir. Bu bir kuruntu değil. Bu atadan gelen bir karaktersel örüntü. Ve sen bu paketin şifresini çözemediğin sürece dünyanın en zengin insanı da olsan yokluk korkusunu yaşamaya mahkumsun. Çünkü sorun cüzdanında değil, bilinçaltı mimarinde. Peki sistem bizi neden buraya hapsediyor? İşte astrolojinin en büyük sırrı burada. Güney ay düğümü. Haritanda güney ay düğümü neredeyse senin konfor alanın ve bilinçaltı bağımlılığın işte tam oradadır. Orası bir bataklıktır. Sıcak, tanıdık ama kasvetli. Güney ay düğümü akrep olanlar, neden sürekli kriz ve kaos arıyorsunuz? Çünkü atalarınız hayatta kalmak için psikolojik savaşlar vermek zorundaydı. Bu yüzden siz barıştan sıkılıyorsunuz. Güney ay düğümü terazi olanlar, neden bir türlü kendi tarafınızı seçemiyorsunuz? Atalarınız sürekli denge kurmak zorundaydı çünkü. Siz ise kul hakkınızı korumaktan, kendi sınırlarınızı çizmekten korkuyorsunuz. Sistem sana diyor ki, burası senin geçmişin ama burada kalırsan o döngüyü tekrar edersin. Peki bunu kırmak mümkün mü? Tabii ki evet. Bu bir olumlama ile çözülecek bir şey değil. Bu haritandaki kuzey ay düğümüne yapılacak çok stratejik bir kader hamlesi gerektirir. Ama sorun şu. Kuzey ay düğümüne gitmek insanın kendi derisini yüzmesi gibidir. Korkutucudur. İşte tam bu noktada sistemin analizi gerekiyor. Kuzey ay düğümüne neden gidemiyorsun? Bu süreci kendi kendine yönetmek, kendi beyninin içinde labirent çizmek gibidir. Bir dış navigasyon gerektirir. Çok iyi harita okuyan gerektirir. Bu hikaye seninle başlamamış olabilir ama döngüyü kıracak kişi sensin. Bugün sana sırtındaki o yükün kime ait olduğunu gösterdim. Ağırlığı hissettin mi? Eğer ben bu zinciri kıracağım ve kendi sistemimin mühendisi olacağım diyorsan şimdi bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Bu döngüyü fark edenler ve atalarının yazılımını değiştirmeye karar verenler zaten yorumlarda kendini belli eder. Ama bu yükten kurtulup sokağa çıktığında insanlara gösterdiğin bambaşka bir yüzün daha var. İçeride fırtınalar koparken, zelzeleler olurken ben iyiyim diyen bir maske. Jung buna persona diyor. Astroloji ise
yükselen burç diyor. Peki o maske seni koruyor mu? Yoksa gerçek seni insanlardan saklayan bir duvar mı? Bir sonraki videoda o maskeyi düşüreceğiz ve gerçek kimliğinle yüzleşeceksin. Takipte kal. Yorumlarda görüşürüz.